Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar. maratoncsm.com cep telefonu teknisyenliği eğitim videoları serimizin sıradaki eğitim videosu arkadaşlar. Silikon ve silikonun temizlenmesi sevgili dostlar. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan arkadaşlar. Silikonların öncelikle nerelerde karşımıza çıkacağı hakkında bir fikriniz olsun. Şarj soketlerinizde karşınıza çıkabilir. Herhangi bir komponentin yakınlarında çıkabilir. Genellikle de işlemci MMC ve entegrelerin kenarında çıkabilir arkadaşlar. Örneğin şuradaki komponentin etrafındaki silikonu temizlemeden biz bu komponentin gerek ölçümlerini gerek ise değiştirilme işlemini yapamayız. Aynı şekilde entegre için de geçerli. Bu bir MMC de olabilir, işlemci de olabilir veya power entegresi vesaire entegre de olabilir arkadaşlar. Bunların tamamından bu silikonları temizlemeden kurtulamayız. Şarj soketlerinde siyah veya kırmızı renkte karşımıza çıkabilirler. Entegrelerde ise ekranda gördüğünüz üzere entegre kenarı siyah silikonu şu an görmekteyiz. Aynı şekilde bu silikonun şeffaf olanı da mevcut arkadaşlar. Şu anda da kenarda plastik gibi gördüğümüz ve de işlemcinin üzerinde gördüğümüz şeffaf silikonu görüyoruz arkadaşlar. Bunu böyle, yani bu entegreyi sökemezsin. Bu silikonu temizlemeden sökemezsin. Öncelikle onu bilmen gerekiyor. Dediğim gibi siyah ve beyaz olmak üzere, şarj soketlerinde de siyah ve kırmızı olmak üzere bazen karşımıza çıkabilir. Ama anakart üzerinde silikon temizliğini bilmen gerekiyor kardeşim. Şimdi ise bu konuyu işleyeceğiz. Öncelikle şeffaf silikonumuzdan başlayalım. Anakart tutucumuza koyalım. Sizde ekipmanınız var ise bu antrenmanların hepsini yaparak, deneyim bilgi sahibi, defalarca tekrar yaparak, dediklerimi de uygulayarak deneyim ve bilgi sahibi olursunuz arkadaşlar. Sıcak havamızı açalım. Sıcak havamızın sıcaklığı 180 ile 220 arasında olabilir. Silikona göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Bunu deneme yanılma yöntemiyle bulacağız. 170, 180, 190 artıra yoklaya gideceğiz. Peki bu silikon temizliğinde hangi aparatları kullanacağız? Entegre neşteri dediğimiz şu gördüğünüz takım halinde 5'li 6'lı set halinde satılan bu aparatlardan yararlanacağız. Hepsinin içinde mutlaka bunlardan birer adet bulunur. Şu orak dediğim, benim orak diye tabir ettiğim bir tanesini bunu kullanacağız arkadaşlar. Bir tane de şundan bahsedelim. Görelim önce bir malzememiz elimizde. Şu diğer kutudaymış. Hemen alalım. Diğer neşter takımlarını görelim arkadaşlar. Neşter takımlarının içinden bize lazım olan genel anlamda da benim kullandığım 2 ya da 3 çeşit sevgili dostlar neşter takımımız. İçinden seçtiğim 2-3 adet parça var arkadaşlar. Ben onu kullanıyorum. Ve size de öneriyorum arkadaşlar. Şimdi aradığım neşterime bakıyorum. Elimde mi diye. İlginç bir şekilde bizim aradığımız neşteri bulamıyoruz arkadaşlar. Neşterlerimin tamamını yanıma getirdim. Kontrol ediyorum. Benim zevkle severek kullandığım neşterimi şu an göremediğim için tek tek kontrol edeceğim arkadaşlar. İçinden seçip size
Buldum. Aradığım neşterimi buldum arkadaşlar. En çok kullandığım 3 neşterimi size göstereceğim. Diğerlerini genel anlamda kullanmıyorum. Şöyle bir tanesi bir ucu böyle olan, diğer ucu orak şeklinde olan, orak diye tabir ettiğim neşterimi kullanacağım. Birincisi bunu yanınıza hazır edebilirsiniz. Normal şartlarda da entegre eğer kaldıracaksam, altı silikonlu entegre kaldıracaksam bir tane de bu düz ve en incesini kullanacağım. Diğer taraf ile işim yok. Şu taraftaki kısmını kullanacağım. Diğer bir tane de adını benim koyduğum satır görünümlü, pala görünümlü şu neşterimi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi sıcaklık derecemize bakıyorum. 150 derece şu anda. En düşüğünü çektim. Şöyle yaklaşalım. Hem sizin rahat görebilmeniz açısından hem de neler yapıyoruz bilelim arkadaşlar olayımızı. 150 dereceli olmayacağını bildiğim için 180-200 dereceye çıkıyorum hemen. Tam 200 derece arkadaşlar. Siz de deneyerek bulacaksınız öncelikle. Burada ne demiştik daha önceki derslerimizde? Sıcak hava ve lehimin gireceği her yere flux sıkacağız demiştik. Ama burada flux kullanmayacağız arkadaşlar. Eğer entegrenin üzerine böyle bir silikon bulaşmışsa ilk önce onu kazıyacağız ve satır görünümündeki ucumu kullanacağım arkadaşlar. Diğer ucu kürek gibi bir şeye yaramıyor. Ama bir tarafı benim için gayet kolaylık ve huzur verici. Peki. Üfleme hızımız maksimum arkadaşlar. Sıcak havanız ne kadar üflüyorsa ben de 8. 8 seviyesinde şu an üflettireceğim. Ve şöyle yapacağım. Yokluyorum. 200 derecede bu beyaz silikonu sökebiliyorsam bu demektir ki diğer yan tarafını da aynı şekilde sökebiliyorum. Şurayı hedeflemiştik hatırlarsanız gördüğünüz gibi. Burayı kazıdık. Hemen peşinden tinerle soğutma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir bölgede çalışma yaptıysak soğutma işlemini tinerle yapacağız. Biraz da tineri hazırlarken zaman geçiyor. Tamam mıyız? Neşterinizi diğer keskin neşterle temizleyebilirsiniz isterseniz. Şöyle. Bunlar yumuşak ve esnek metaller. Şöyle yamultayım bilerek. Gördüğünüz gibi. Zarar vermez. Dikkatli kullanmakta yine de fayda var. Tamam. Şöyle bir yıkayalım. Yıkadım. Entegrenin üstündeki temizlik olayımız tamam. Şimdi geldik yan taraflara. Yan taraflarda ilk önce orakımızı alacağız arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Uzaktan da göstereyim. Bu neşterini alacaksın. Orak kısmıyla şimdi hareketimize başlıyoruz. Herhangi bir köşeden bir yerden başlayacaksın. Yavaşça yokla bak. Şöyle bir çizik atacaksın öncelikle. Entegrenin dibinden. Birincisi bunu yapacaksın şöyle. Boydan boya. Havayı da beraberinde getiriyoruz arkadaşlar. Bak dikkat et. Şöyle. Neşterimle havam beraber aynı anda kardeş kardeş gidiyorlar. Şimdi biraz bekliyoruz. Burada tekrar bir soğutma işlemi yapacağız. Bir işlem, bir tiner kullanacağız. En azından ben öyle kullanıyorum. Çünkü neden? Bu silikonu zorlamayacağız. Isındıkça gevşemesine izin vereceğiz. Şimdi de diğer taraftan yapıyorum. Bu taraftan. Entegre tarafından değil. Yaklaşıyorum. Dikkat et. Şimdi iki bölümünü yardım arkadaşlar şöyle. Fark ettiğiniz üzere. Şimdi de orakın diğer tarafını kullanacağız arkadaşlar. Buradan buradaki ayıkladığımız silikonu kaldırdık. Aynı şekilde şimdi soğutma işlemi yapalım. Habire ısıtıp devam edersek arkadaşlar bu sefer şu gördüğünüz diyot direnç bobin gibi kondansatörler silikonla beraber çıkar. Oradan geriye takmakta zorlanırsın. Öyle söyleyeyim. Şimdi yine aynı şekilde aynı mantıkla şurayı açtık. Diğer tarafına geçelim.
Şeffaf silikon 200 derece rüzgar ve üfleme hızımız maksimum olan benim makinemde 8 seviyesinde üflettiriyorum. Ne demiştim? Entegrenin köşeden kendimize doğru çekeceğiz. Şöyle yani buradan böyle ittirmeyeceğiz. Buradan bu tarafa doğru yani. Orağın ağzına doğru çektireceğiz. Şimdi bir giriş yaptık kenardan. Entegrenin dibinden sıcak havayla neşterin arası dibinden beraberce yürümesine izin veriyoruz. Diğer elimizle takip ediyoruz. Bir iki kere daha yapalım. Bu çizgi yaptıktan sonra ne yaptık? Şöyle entegre kısmını kenarından ayırdık arkadaşlar. Görüntü biraz daha net değil mi? Net, tamamdır. Aynı şekilde bir de bu taraftan komponentlerin oradan bir yerden dalacağız. Boydan boya şunun ilişkisini kestik. Yıkayalım tinerle, diş fırçası ve tinerle. Şöyle bir gözlem yapalım. Bizi rahatsız edecek bir şey var mı? Buradaki silikonu kaldırmamızdaki amaç, kenarlardaki temizliğin amacı arkadaşlar. Neşterin diğer ucunu da hatırlatalım şöyle. Kullanıyorum. Dibinden yürüyelim şöyle. Şuradaki katmanı da sıyıralım arkadaşlar. Tamam. Tekrar soğutuyorum. Soğutmazsan dediğim gibi silikonla beraber şey de gelecek. Oradaki komponent de gelebilir. Buradaki silikon ayırma amacımız, örnek entegreyi kaldıracak olsaydık bu dersimizde kaldırmayacağız. Sonra yapacağız. Kaldırırken de neler dikkat, sonraki derste göreceğiz. Fakat silikonun kaldırma mantığını gösteriyorum. Entegre ile beraber silikonla yapışıklı olduğu için diğer komponentlerin de gelmesini istemediğimiz için silikonla bağlantısını burada kesiyoruz arkadaşlar. Devam edelim diğer tarafına. Bu sefer benim balta diye tabir ettiğim, şu satır diye tabir ettiğim, şöyle yapalım. Şunu kullanacağız. Yine bu sefer bakın bunun ucuna dikkat et. Bak bıçak gibi. Ama keskin değil. Sadece ince. Bu sefer kendimize doğru, oraklı kullanırken kendimize doğru çekiyorduk hatırlarsanız. Bu sefer bunu buradan ittirerek yapıyoruz arkadaşlar. Birbirinden bak seyret. İstersen şöyle bir yumuşat silikonu. Tamam mı? Bak. Oo, gördün mü? Silikonun ilişkisini kestim. Satır daha da işi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Yani ama girebildiği yerde. Peki orakı nerede kullanacağız? Şunun gibi dirençlerin ve komponentin etrafı üzeri silikonluysa işte onların minicik aralarına o orakla girebiliriz arkadaşlar. Bu tip bir yerde de bu satırı kullanmamız işimizi hızlandırır. Devam edelim. Gördüğün silikon kalmadı. Uzaktan da göstereceğim. Kalan son kenara bakalım. Yaklaştık. Bu bölgeyi silikonla iptal edeceğiz. Sıcak havamızı verelim. Şöyle birkaç kere geçsin. Duruma göre elini hareketlerini yer müsaitse hemen silikonu kaldırdık. Yer müsaitse şöyle bir temizleme işlemi yapmak gerekiyor diyelim. Burayı da böyle temizlemiş olabilirsin. Yıkayalım. Ve şöyle uzaktan görelim. Entegremizin, işlemcimizin kenarında hiçbir tane silikon kalmadı. Zaten amacımız da bu silikonu yok etmekti. Şurada ufak bir şey kaldı. Önemli değil. Eğer istersen daha da pırıl yapabilirsin. Şunu yok etmek istiyorum. Şöyle yapalım. Gitti. Orakla da o şekil, orakla da işte dediğim gibi şurada da orakla da şeyi yapalım. Şöyle birkaç komponentin kenarında silikon var. Görüyorsun zaten şu anda şeffaf bir şekilde bobinin etrafında. Şu silikonları yok edeceğiz. Şöyle bir soğutalım, garantiye alalım. Hemen. İlk önce neye dikkat edeceğiz? İkili şeylerin komponentlerin ikisinin arasına gireceğiz arkadaşlar. Tamam, şöyle. Dikkat et. Yine bak burada kondansatörle bobinin arasına giriyorum. Seyret. Temizle ve soğut, aynı zamanda soğutmuş oldum. Şimdi kalan yatay aralara gireceğiz.
Mesela şurada varsa, şurada, nerede varsa onu yok edeceğiz. Yine şuradaki yatay araya girelim. Asılma. Fazla da burada oyalanma. Bak şimdi oyalandı biraz isterseniz. Hemen soğutma işlemi yapalım. Şöyle de yan çevireyim bir de. Oraya biraz daha yaklaşalım. Şunun kenarındaki, bobinin kenarındaki silikonu yok etmek istiyorum. Niyetim o. Şöyle sıyırdım ve şuradan da havayı silikona tutacaksın tabii ki. Ve hiçbir komponenti sökülmesine müsaade etmeden ne yaptık? Silikonunu temizliyoruz. Bir daha ıslatalım. Soğutma amaçlı yapıyorum. Aynı zamanda temizlik amaçlı. Etrafında böyle oynayabilirsin ve temizliğini yapabilirsin kardeşim. Tamam mı? Duruma göre neşterin diğer ucunda kullanabilirsin şöyle. İlgili komponenti veya komponent grubunun silikonlarını temizlemiş olduğunu artık burada ölçüm veya değişim işlemi yapabilirsin. Şurada da birkaç silikon var. Hazır elimizdeymiş ki onu da temizleyelim, görelim. Kanca ile orakla yapacağız. Yine hemen şuradakini iptal edelim. Kondansatörün etrafını açtık. Şimdi şuradakini temizleyelim. Daha da yaklaşayım. Görüyoruz. Bir oradan fazla arasında durmadan biraz soğutarak, az daha fazla uğraşırsak lehimler erir. Bu sefer komponentler silikonla birlikte çıkar. Ona müsaade etmiyoruz. Böylelikle buradaki silikonu da temizledik. Hem komponent arasında, aynı komponent arasında yaptığım şeyleri şarj soketinde falan da yapabilirsin. Güzel kardeşim. Böylelikle şeffaf silikonun değişim işlemini gördük. Daha doğrusu temizleme işlemi gördük. Düzeltiyorum. Şimdi aynı şekil bu videoda siyah silikonun da sökümünü, temizliğini görelim. Siyah silikon, şeffaf silikona göre arkadaşlar biraz daha zordur. Daha dikkatli olmak zorundasın. Şimdi geldik. Yine aynı öyle bir mantığımız var. Mantık aynı. Fakat sıcaklık değişme şansı var. Şimdi şu sol tarafta gördüğümüz, siz de görüyorsunuz, şurada komponentler var. Bu komponentlerin sökülmesine müsaade etmeyeceksin. İşte soğutarak yapacağız. Aynı zamanda bir şeyi daha hatırlatayım. Diyelim bu silikon temizleyeceksin ya, etrafını şöyle malzemeleri görüyorsun. Bunun ya mikroskopunda varsa resmini çek, tamam mı? Nereden parça eksilirse, kaçırırsan, kopartırsan, dağıtırsan eksilen parçalar görmüş olursun, bilirsin. İlk başta bir yerde bir işlem yapacaksan İlk önce fotoğrafını çekin. Hem entegre gibi olaylarda yönünü kaydetmiş olursunuz. Hem de kaybolan, eksilen parçaların farkına varabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi şu MMC'nin etrafındaki silikon temizliğine dalalım. İlk önce şu komponentli bölgeyi bir ayarlayalım. Daha da yaklaşayım. Yine aynı derecede yoklayacağım. 200 derece maksimum şeyde yoklayacağım. Aynı mantıkla silikon temizliğini yapacağız arkadaşlar. Gelelim. Şu komponentin dibine geldim. Neşterim de geldi. Yokluyorum. Bakın şu an silikon sert. Gördüğünüz gibi. Bana 200 derecedir. Her siyah silikon aynı değil arkadaşlar. Firmadan firmaya içine kattıkları katkı malzemesi sebebiyle tiner serptim, soğutuyorum. Katkı malzemesi sebebiyle sıcaklık derecesini artırman gerekebilir. Ama bu soğutma işlemini yaparsan
komponentlerin üzeri örtülmüştür örneğin. Buradan ölçüm yapacaksınız veya değişim yapacaksınız. Bu silikonu buradan kaldırman gerekiyor. Tamam mı? O sebeple silikon temizliği olayını bilmen gerekiyor. Mantığını, formülünü ve biraz soğutalım. Hemen tinerimi serptim. Balıkçıların balık ıslaması gibi tinerimi sepeledim. Şimdi şuradaki tineri silikonda sıcaklığı istersem 250 yaparım. Ama bu sefer hızlı davranmam gerekir. Ben yaparım ama siz yapamazsınız. O yüzden bu şekilde alıştıra soğuta gidin. Şu komponentin örneğin temizliğini, antrenmanınızı yapın arkadaşlar. Eline alıştıkça zaten daha da zor şartlarda çalışmalara alışık olasın. Şimdi ben bir 20 derece daha artırmak istiyorum sıcaklığımı. Biraz daha şu an zorluyor. Bak, şeffaf silikonla siyah silikonun farkını şu an görüyorsun, deneyimliyoruz. Devam edelim. Diğer tarafına geçtim. Esnemesini istemediğim için ve silikonu etkisiz hale getirdik. Yıkayalım. Dediğim gibi komponentin çıkmaması birinci önceliğimiz. O yüzden bu şekilde soğutarak bununla baş ediyoruz. Devam edelim. Şuraya artık şuradaki iki komponent olayını girelim. Şimdi 220'de şöyle bir çizik atalım şuradan entegremizin oraya. Biraz ısıt eğer şeyse. Fazla şey yapmadan. Bak şu an şuradaki bağlantıyı da keselim. Tekrar yıkayalım. Parça parça yapacağız arkadaşlar siyahlarda. Şimdi işin kolayı var. Kolayını zaten şimdi göreceksin. Kolay derken ilk önce şu bağlantılar, yani komponentlerin entegrenin kenarıyla bağlantısını keseceğiz ki ondan sonra ne yapacağız? Satırımızı arkadaşlar, satır neşterimizi gireceğiz. Boydan boya keseceğiz arkadaşlar silikonu. Ama ilk önce bunun komponentle bağlantısını kesmemiz gerekiyor. Tamam mıyız? Şöyle yapalım. Biraz da şimdi 5-10 saniye durduğunda orası atıyorum sıfırdan 80 dereceye geldi. 100 dereceye geldi. 20 saniye durduğunda biraz daha fazlalaştı derken artık komponenti tutan değil erime seviyesine yakalarsa komponentte silikon yerine ikisi beraber gelir. Bu sefer canını sıkar. O yüzden olmasın diye bunu yapıyoruz. Soğuta. Devam edelim. Şuradaki buradaki mantığı anla. Tabi antrenman da yapmam lazım. Sıcaklığı bir 20 derece daha artıralım. 242 derece. Bu sefer biraz daha hızlı davranacağız. Şöyle. Biraz daha soğutalım. Tünelimizi serptik. Şuradaki bağlantıyı kestiğimizde emin olacağız. Dediğim gibi komponentin çıkmasını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi siyah biraz daha zor. Ama imkansız değil tabii ki. Burayı hallettik. Şurayı da halledelim. Fazla durduk. Soğutalım. Şimdi satırımızı elimize alalım. Bir yoklayalım. Şuradan girelim. Gördüğünüz gibi ağır şekilde yapayım. Boydan boya kalktırırım normalde. Tamamdır.
Sizin de görebilmeniz için ağır çekimde yapıyorum. Bazı durumlarda görüyorsunuz. Şunları kazıyabiliyorsun istersen sıcak alanla. Bu sefer orakımızın diğer ucunu kullanıyorum ve komponentleri oradan dağıtmadan geldik. Şimdi bu tarafta komponent yok. Biraz uzaktan görebiliriz. Varmış köşede. O komponentin de silikonla bağlantısını kesmemiz lazım öncelikle. Birinci önceliğimiz o. Şöyle de yapalım. Şuraya satırla girelim. Geldim. Satırla kolay bir şekilde kazıdım arkadaşlar. Şimdi şuradaki şeyi de diğer uçla, şu uçla yapıyorum. Devam ettik. Şimdi komponentle bağlantıyı keselim. İşte bu orakımız böyle aralara girmek için hem ince hem ideal arkadaşlar. Şuradaki silikonu keselim. Soğutalım. Tinelleyelim yani. Şuradaki bağlantıyı keselim. Kestik. Şimdi tekrar satırla girelim. Şununla giriyorum. Ve oradaki bağlantıyı da kestim. Tekrar soğutuyorum. Böylelikle komponentlerin etrafının silikon temizliğini ve entegrenin etrafından silikonu açmayı görüyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir komponent yok. Bu demektir ki ben buraya boydan boya satırla ilk önce şöyle geçmek kaydıyla çok dibinden ısıtıyorum. Burada uçacak kaçacak bir komponent yok şu anda. Ve satırla giriyorum arkadaşlar. Ya Allah! Oo, boylamaya çatırtacağız. Anakartımız yerinden çıktı galiba. Bakın. Neyse hallederim ben onu şimdi. Şurayı da yaptık. Tamam. Şu köşeyi de alalım. Şimdi bak buraya tam giremiyorum değil mi? Şuradan takamıyorum. İşte şimdi oraklı kullanabilirim. Şöyle kendime çekmek suretiyle etkisiz hale getirdim. Orağın diğer tarafını kullanarak şurayı temizliyorum. Devam edelim. Diğer tarafına geçelim. Entegremizin. Şurada, burada da ne güzel şeyimiz yok arkadaşlar. Yanında malzeme yok. Olsaydı da o şekil temizleme işlemini yapacaktık. Malzemeleri ve malzemesiz gidiyoruz. Yaptık. Diğer meşter. Şöyle duruma göre ucuyla operasyon yapalım. Şimdi şu araya girelim. Burası var. Bakıyorum. Şurada. Kalan yerimiz orası. Yani istersek 100 tane komponent olsun. O şekilde komponentleri şey yapmadan, sen söyle, uçurmadan, kaçırmadan bu temizliği yapmış olabilirsin. Satırı taktım. Gidiyorum. Aynı şekilde şu taraftan da yapalım hadi. Şuradaki silikonu da kaldıralım. Ortasında orağımızın ucuyla temizleyelim şöyle. Gerek işlemci, gerek MMC'lerde silikon banko arkadaşlar. Haliyle
silikon temizlemeyi bilmen gerekiyor. Geldim. Zaten görelim beraberce. Gördüğünüz gibi komponentlerimiz yerinde. Silikon temizliği tamam arkadaşlar. Soğutuyorum. Herhangi bir zayiat yok. Gayet güzel ve başarılı bir şekilde silikonumuzu temizledik arkadaşlar. Kenarlarda zaten görüyorsun. Tertemiz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Takipte kalın. Seri ve hızlı bir şekilde videolarımızı bombardıman halinde sizlere göndermeye devam edelim arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.